Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Google TV özelliği olan Homantix marka stick cihazımızın kutu açılışını ve televizyonda nasıl kullandığını göstereceğim. Kutu açılışının kutudan çıkardım içindekileri. Şu boş şeylerimiz gene. Şöyle bir HDMI ekstra uzatma aparatı. Bir adet micro USB kablo. Normal USB girişinden micro USB'ye 1 metre uzunluğunda. Yine şarj cihazı, micro USB çıkışlı, 5 volt 1 amper. Ben bunu kullanmadım. Bunu da kullanmadım. Başka kısa kabloyla, bunu da kullanmadım. Başka kısa kabloyla direkt televizyonun USB çıkışından enerji verdim. Bir sorun olmadı. Eğer sizin televizyonun enerji çıkışı, hani USB'deki enerji çıkışı sıkıntıysa adaptörle kullanın. Veya başka adaptör de kullanabilirsiniz. İlla bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bir de ilk kullanım kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Cihazımızın ve cihazımızın kumandasıyla kendisi. Evet, kibar. Şuraya bir etiket yapıştırmışlar üretici. 2 yıl garantili diye. MTH New 2025 diye üretim şeyini yazmış. Cihazımız çok hoş. Yani tek sevmediğim şey oldu. Neden micro USB? Yani micro USB koymuşlar. Artık yani USB-C olması lazım. Type-C olması lazım. Ama micro USB tercih etmişler enerji çıkışı için. Artı işte başka bir USB bellek falan takacaksanız micro USB haplardan alıp bir tarafa enerji, bir tarafa da USB bellek veya SD kart takabilirsiniz. Ama olacak cihaz gayet kibar. Kumandası da bu. Standart Google kumandalar artık bunlar. 2 tane AAA pille çalışıyor, küçük kumanda piliyle. Bluetooth özellikle. Yani kızıl ötesi değil, Bluetooth. Bu da ne avantaj sağlıyor? İstediğiniz yerden etki ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tuşları falan çok yumuşak arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu yeşil, kırmızı ışık şu an bağlı olmadığı için yanıyor. Artı televizyonunuzun da ses açma kapama güç düğmesini falan kontrol ediyor. Sessiz almayı kontrol ediyor. Kurulumda televizyon modelini seçerseniz ona göre ayarlıyor kendisini. Bilginiz olsun. Şurada kısa yol tuşları var. Şunu da ekstra tuş ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Onun dışında sesli komutu var zaten. Çok güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi kumandanın hassasiyeti çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında şöyle size Apple TV'nin kumandasıyla karşılaştırayım. Apple TV cihazım da var. Yani ölçü olarak hemen hemen aynılar. Sadece kalınlık bakımından şey. Dediğim gibi tuş hassasiyeti çok güzel. Diğer markaları bilmiyorum ama bu gayet güzel. Şöyle Apple TV'nin kumandası bu incelikte. Bu ince biraz kalın tabii ki. Apple TV'de fiyatına göre işte donanımı ona göre. Cihazımız çok hoş. Şimdi televizyona bağlıyoruz. Hatta onunla önce bir kumandayla daha karşılaştırayım. Şimdi bir de projeksiyon cihazımın kumandasıyla karşılaştırayım. Boyutlar aynı. Bu standart kumandanın çoğu cihazda çıkıyor. Hani neden getirdim derseniz, yani bunun tuşlarına basacağım arkadaşlar. Bayağı sert basıyor. Yani cihaz kumandası hiç hoş değil. Ama çoğu cihazda böyle kumandalar var. Ama bu kumandamız gayet sessiz, hani şey değil. Yumuşak basıyor. Tuş hassasiyeti gayet yumuşak. Tavsiye ederim o yüzden. Şimdi televizyonda kurulumunu yapmıştım zaten. Direkt takıp arayüzü göstereyim. Homantix Stick 4K cihazımızda 4K çıkış özelliği mevcut zaten arkadaşlar. Burada da 2 GB RAM'i var cihazın. 32 GB da hafızası var. Bluetooth 5.0. Wi-Fi'da da Wi-Fi 5 özellikli. Android 12 tabanlı. Böyle özelliklerini görün diye. A1 özelliği var. YouTube için önemli. Zaten şundan da bahsedeyim öncelikle. Hani piyasada çok fazla bu akış cihazlarından çok fazla var hani medya player olarak. Ama şu sıkıntı var. Hepsi lisanslı değil. Lisanslı olmayınca ne oluyor? Yani sizin atıyorum 4K bir televizyonunuz vardır ama dandik marka bir cihaz almışsınızdır. Bu akışça Netflix olsun başka şey izleyeyim diye. 4K izleyemezsiniz. Full HD bile izleyemezsiniz. Lisans yoksa bilginiz olsun. Bu cihaz full lisanslı. Bu da önemli. Eğer lisanslı cihaz kullanmıyorsanız onlarda Netflix, Disney, Prime Video olsun, YouTube olsun yani televizyonunuzun izin verdiği çözünürlükte izleyemiyorsunuz öyle olunca da. Çünkü cihazdaki lisanslar önemli. Bunlar da L1, L2, L3 standardı diye gidiyor. Bunda L1 full lisans var.
L1 lisansı donanım taraflı lisans oluyor arkadaşlar yani. Bildiğiniz Apple TV'de falan da zaten bu şekilde donanım lisansı var. Bunda da o lisanslardan var. A1 desteği de YouTube'daki video şey artık yeni formatta bu önemli yani bu da. Bu cihazda destekliyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kurulumdan sonraki ana ekranımız burada. Ben birkaç uygulama daha kurdum. Şurada zaten ana ekran düğmesine tıkladığımız zaman her zaman bu ekrana gelirsiniz. Yani kurulumunu göstermedim çünkü kurulumlar artık basit yani hiçbir şey yok kurulumda zaten. İleri diyorsunuz veya Gmail hesabınızı otomatik de ayarlayabilirsiniz kurulumu telefonun üzerinden. Google TV arayüzü. Uygulama sürümü de 12 Android 12 ile geliyor. Şöyle ayarlar kısmı burada. Kumandadan da ayarlara basarak yine aynı ekrana gelebilirsiniz. Buradan ekran koruyucuyu ayarlayabilirsiniz. İşte kablosuz erişiminiz, Bluetooth cihazı. Geliştirici seçeneklerini aktif ettim ben. Siz de aktif edebilirsiniz istiyorsanız ayarlar kısmından. Sistem hakkında burada bakın. Android 12 sürümü. Onu gösterdim. Ana ekrana dönelim. Ya standart uygulamaların hepsi var zaten arayüzde. Yani kolayca da indirebilirsiniz hepsini. En çok sorulan şeyi söyleyeyim hemen. Chrome web browser direkt yok arkadaşlar. Onun yerine ben şu Browser Here'ı kurdum. Yani uygulama olduğu için kurdum. Ve Puffin TV'yi kurdum. Oysa Chrome direkt yok ama şeyle mesela şu tarz bir uygulamayla dosya göndermekle kendi hafızasına dosya gönderebilirsiniz. APK'yı indirip APK'yı kurabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. İstediğiniz APK'yı kurabilirsiniz. Onun dışında GeForce Now'da mesela arayüzde gelmesi de GeForce'ın Nvidia diye ararsanız GeForce Now'un uygulaması direkt kuruluyor arkadaşlar. Şöyle açayım. Zaten Google TV sonuçta Android tabanlı olduğu için istediğiniz APK'yı kurabilirsiniz. Uygulamayı indirebilirsiniz. Dediğim gibi arayüzde yoksa da kendiniz APK'sını dosya olarak gönderip o şekilde kurabilirsiniz. GeForce Now çalışıyor. Sıkıntı yok. Onun dışında yine kanalımdaki videolardan bakabilirsiniz. Hani Android cihazlarda Game Pass ile Xbox oyunlarında konsol olmadan oynayabilirsiniz. Bununla ilgili videolarım var. Bağlantı olarak linkini veririm zaten ekran videonun bitiminde. Ya da açıklamalarda bırakabilirim. Oradan bakabilirsiniz. Onun için yani herhangi bir web browser, Chrome'u kurdunuz veya browserlardan birini kullanabilirsiniz. Sadece tek ihtiyacınız VPN. Bir tane VPN ücretli veya ücretsiz VPN açıp Game Pass hesabınızda bağlanıp bulut servisinden yararlanarak Xbox konsol oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Konsol olmadan. Onun için şöyle uygulama kısmına gelelim. Buradan uygulamalar arayabiliyorsunuz. Varsayılarak en çok tercih edilen uygulamalar direkt çıkıyor. O işte kategorilendirilmiş. Yani ihtiyacınız olacak bütün uygulamalar mevcut zaten. Dediğim gibi yoksa bile kendiniz indirip kurabilirsiniz APK olarak da. Arayüz güzel, akıcı. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Apple TV kullanılabilir. Apple TV bayağı akıcıdır. Yani Apple TV'nin akıcılığına yaklaşmış bu da. Google TV olayıyla. Kumandadan şu mikrofon tuşuyla gayet başarılı. Hiçbir sorun yok. Türkçe komutları algılıyor. Artık kumandamız da güncelleme alıyor. Hatta şu ayarlar kısmında buraya zaten geliyor. Güncelleme geldi, uyarı geliyor. Okey derseniz de kumandanız güncelleniyor arkadaşlar. Direkt Bluetooth aracılığıyla. Kumanda Bluetooth zaten hani istediğiniz yerden şey yapıyor. Kızılötesi algılayıcıyla değil. Bluetooth'lu olduğu için daha iyi, avantajlı. Geri tuşuna bastığınız zaman hani ekrandayken de direkt hani ekran koruyucuyu ayarlayabilirsiniz. Bakın hemen geldi. Sadece geri tuşuna bastım. Sonra herhangi bir tuşa basarsanız da gene uyanıyor televizyonunuz. Geri tuşuna bastınız. Ekran koruyucuyu değiştirmek için de aşağı düğmesine basarsanız buradan size Google fotoğraflarınızı seçebilirsiniz. Sanat galerisi, deneysel, canınız ne istiyorsa seçim yapabilirsiniz. Saat ve hava durumunu gösteriyor. Ayarlardan seçebiliyorsunuz bunları da.
Bu şekilde arayüzü görmek isteyenler için bu şekilde bir kısa tur yaptım. Hani merak ettiğiniz varsa yine yorumlarda sorarsanız ona göre cevaplarım. Deneyeceğimiz şeyler denerim. Şu emülatör kurabiliyorsunuz zaten, onda sıkıntı yok. Bu PlayStation Portable oyunların emülatörü meşhurdur zaten. Bunu kurmuştum ben. Dosya göndererek de ISO formatlı oyunları oynayabilirsiniz. Kol bağlamanız gerekiyor tabi. Herhangi bir gamepad bağlayabilirsiniz, Bluetooth özellikle. Zaten GeForce Now için de aynı. Gerçi klavye mouse da bağlayabilirsiniz. Tabi bu cihazın stick'te şey var, mikro USB şey olduğu için bir mikro USB destekli hap almanız lazım. Yani bir tarafına klavye mouse takmak için, dongle'ını takmak için USB şeyi girişi olacak. Diğer tarafa da işte başka şey bağlamak için kullanabilirsiniz ya da enerjiyi verebilirsiniz. Cihazımız bu şekilde. Kullanımı güzel. Kumandanın hassasiyeti çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Standart bir kumanda ama çok güzel. Çok güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ekran yansıtma olarak da Android cihazlarınızı direkt yansıtabilirsiniz zaten Brightcast özelliğiyle. Ama Apple cihazlar yansımıyor. Yani iOS cihazlarınızı ancak ekstra bir Air Screen, Mirror Screen gibi bir uygulama yükleyerek marketten yapabilirsiniz. Onların da free sürümlerinde yani belli bir süreden sonra kasma, donma olur. Zaten yorumlardan bakarsanız çok sağlıklı çalışmadığını söylüyorlar. Bu iş için yani ya son sistem televizyonunuz olması lazım ya da Apple TV'niz olması lazım. Eski bir Apple TV alarak da bu Apple cihazlar için ekran yansıtmalarından yararlanabilirsiniz. Veya Roku marka, açıklamada link bırakırım yine. Roku marka cihazların lisanslı direkt AirPlay özelliği olduğu için hem Android hem Windows bilgisayar hem Apple cihazlarının takır takır yansıyor. Hiçbir donma, kasma hiçbir şekilde yapmaz. Aynı orijinal Apple TV gibi çalışır Roku cihazlarda. Onun dışında Android'lerde de mesela direkt Samsung cihaz var şu an elimde. Smart View'den. Bakın burada gördü zaten. Yansıtıyorum. Evet, şu şekilde yansıttı. Kenarda çubuklar kaldı televizyonda. Bunun için de tekrar ekran en boyarını değiştir diyelim. Buradan tablette tam ekran, sonra tekrar bağlı cihazda tam ekran dedim mi tam oturuyor. Şöyle bir şey var, bir de Samsung cihazınız varsa diye söylüyorum bunu. Belki diğer cihazlarda olmayabilir, belki vardır gene aynı ayar. Şu ilk Smart Shave'deyken şöyle açalım tekrar uygulamamızı. Kapattım önce. Şöyle bir dakika ayar göstereceğim de. Mesela şu stick cihazımıza bağlanalım tekrar. Şu an bağlandık. Bakın her seferinde gene kenarda siyah çubuklar kalıyor. Onun için gene ekranın boyarını değiştir. Yani bunu kalıcı hale getiremedim. Ben ayarını göremedim, bulamadım. Tablette tam ekran diyorum. Sonra tekrar bağlı cihaz diyorum. Ondan sonra tam ekran oluyor. Artı bir de şu var. Eğer Samsung ekranınızda, yani Samsung tabletinizden, telefonunuzdan görüntü yansıtmaya çalışıyorsunuz ama cihazı bulmuyorsa, bu Homatic cihazını bulmuyorsa, aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğunuz halde şu Labs kısmı var. Labs kısmından Chromecast desteğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Eğer bu Chromecast desteği etkin değilse cihazı göremezsiniz, bağlanamazsınız, ekranınızı yansıtamazsınız. Bu Samsung cihazı kullananlar için bir uyarı, bilginiz olsun. Yani benim Smart View'um var, görmem lazım, kablosuz aktarmam lazım, niye aktarmıyor diyorsanız o SmartThings Labs özelliğine girip buradan bunu aktif edeceksiniz. Aktif etmezseniz cihazı göremezseniz ekranınızı yansıtamazsınız.